Şu anda cicim dokuma hakkında ufak bir çanta başladım. Onu dokuyacağım, göstereceğim size. Cicim dokuma hakkında birkaç bilgi vereyim. Kilim dokumada yün ip kullanıyoruz. İplerimiz tamamen yün. Dokuma olarak başka şeylerde de başka çeşitli naylonlu veya pamuk ipler de kullanılabiliyor ama kilimde özellikle sadece yün kullanıyoruz. Kök boya kullanıyoruz. Fakat cicimde canlı renkler kullandığımız için bunların renklerini elde edebilmek için kimyasal maddeler karıştırılması gerekiyor. Kök boyalarda genellikle koyu renkler. Mesela şu turuncuyu kök boyada yapamıyoruz. Şu maviyi, pardon mavi değil. Mesela şu yeşili kök boyada yapamıyoruz. Şu pembeyi kök boyada elde edemiyoruz. Kırmızı ve kırmızının tonlarını yapabiliyoruz ama şu pembeyi kullanamıyoruz. Elde edemiyoruz yani. Cicim dokumada yani kimyasal boyamalar ve elde edilmiş renklerimizi kullanıyoruz. Cicim dokuma yaparken hem düz dokuma tekniğini hem de cicim dokuma tekniğini iki arada kullanıyoruz. İkisini aynı anda kullanıyoruz. Çünkü cicim dokuma kabartı olması gerekiyor. Düz dokumanın üzerinde kabartılı bir şekilde durması gerekiyor. Ve bunun sağlamak için de en önemli olan şey ipimizi düz dokumada tek kat kullandığımız ipimizi cicim desenlerini koyarken çift kat hazırlıyoruz. Şu şekilde. Cicim desenlerimizi yerleştirirken şu şekilde, şurada gördüğünüz gibi, bu mesela bir kere de geçtiğimiz ip ama iki kat. Bu kabartıyı iki kat iple sağlıyoruz. Tek kat olmuyor, bu kabartıyı vermiyor. Şimdi şu anda düz dokumasını yapalım. Deseni yerleştirirken göreceğiz. Kirpitimiz, iplerimizi sıkıştırmak için kullanıyoruz. Şu anda mesela maviye daha geniş bir ilmek alacağım. Burada bir desen koyacağız. Düz dokumada alt ve üst ipleri kullanırken şu anda 5 tane ipin üzerinden atlıyorum mesela bakın. 3 olabiliyor, 1 olabiliyor. 2 taneden atlayabiliyoruz ama deseni koymak için üçlü, beşli iplerin üzerinden atlatmamız gerekiyor. Çözgü iplerin üzerinden. Şuradan pembemizi alalım. Şu anda desenimize göre mesela şurasını daraltmamız gerekiyor. Burada 5 tane ipin üzerinden atlamışken şu anda 3 tane ipin üzerinden atlatacağım. Yan tarafa geçiyorum. Bu iplerin arkada da kalması gerekiyor. Eskiden, çok eskiden yerdeki soğuğun geçmemesi için zili dokuma denen bir teknik de var. Arkada ipler çok katlı kalıyor mesela. Yani şu dokumanın kalınlığının 2 misli bir kat elde ediyorsunuz. Cicim dokumada da öyle. Arkada kalması gerekiyor bu iplerin. Şu anda daralttık. Şu anda maviyi mesela yerleştireceğim yine. 5 tane ipin üzerinden ipimi yerleştiriyorum. 5 tane çözgü ipin üzerinden. Desenin yerleştirilmesinden sonra her cicim iplerinin arasına 2 sıra düz dokuma yapıyoruz. Evet. Şu anda düz dokuma yapıyoruz. Bu düz dokumayı yapmazsak cicim ipleri düzenli bir şekilde durmaz, desenimiz oluşmaz. Düz dokuma yaparken de şu yaptığımız harekete taraklama diyoruz. Çözgü iplerin arasında ipi eşit şekilde dağıtıyoruz. Eşit şekilde dağıtmazsak, burada bir gevşeme olmazsa kilimimiz daralır. Bir sıra yaptık, ikinciyi yapıyoruz. Düz dokumadan sonra çiftlememiz gerekiyor. Evet, şu anda mesela maviyi daraltacağız.
Biraz önce 5 ipin üzerinden geçirmiştik. Şu anda 3 ipin üzerinden geçiriyorum. Desenimizi yerleştirmeye devam ediyoruz. Şimdi mesela şuradan açtık. Bunu tekrar kapatacağız. Buradan da bir açılım yapacağız. Ona göre desenimizi yerleştireceğiz. Şimdi şurası 3, 1, 3. Şuradan geçiriyoruz. Cicim yaparken oldu da mesela iplerimiz sıkılaştı. Bunları gevşetmek için düz dokumadan sonra hatta şöyle iğne kullanıyorum. Bunları kabarık durmasını sağlar. Eğer bunları bu gevşetmezsek cicim iplerini normal dokumanın içindeymiş gibi duruyor. Düz dokuma gibi duruyor yani. Güzel durmuyor. Normal düz dokuma gibi duruyor. Taraklama işlemimizi her ipimizi geçirdiğimizde yapmamız gerekiyor. Bu elimde gördüğünüz şu andaki krem rengi hiç boyasız yünün kendi doğal rengi. Kirpitle vurduğumuz zaman eğer bu ipler sıkışıksa dokumanın içinde duruyor. Bunu bol olduğu zaman da arkadan ipi çekerek düzeltiyoruz gene. Çok bol olmaması da gerekiyor. Şu şekilde ip. Maviyi bitirdik. Tekrar bunu açmaya devam ediyoruz. Desenimize göre arttırma eksiltmeleri yapıyoruz. İpimizi bu arada mesela arka tarafta veya ön tarafta kesinlikle çapraz gelmemesi gerekiyor. İki ipin şu şekilde alt üst gelmesi gerekiyor, şu şekilde çapraz gelmemesi gerekiyor. Onun için düzeltmeliyiz. Her seferinde düzeltmeliyiz. Tekrar bir dokumamızı yapıyoruz. Şimdi mesela bakın şuradaki ip gergin bir durumda. Bunu ben hemen fark ediyorum. Onu düzeltmiyorum şu anda. Ne kadar sıkı olduğunu göstermek için kirkiti vurunca. Bunu da biraz daha gerdirelim mesela. Şu anda gergin. Böyle olmaması gerekiyor. Kirkiti vurduğumuz zaman düz dokumayla eşit gibi olacak. O zaman da kabartı olmuyor, cicim olmuyor. Kirkitimizi bu şekilde vurmamız gerekiyor. Yani şöyle düz değil de tuttuk, kirkit indiriyoruz. Tuttuk, kirkit indiriyoruz. Mesela şuradaki ne kadar içeride kaldı, şunlar ne kadar yukarıda mesela. Aradaki fark. Şunlar. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Çektiriyoruz.
Hepsinin yüksekliğinin de eşit olursa daha güzel duruyor. Biri basık, biri yukarıda olmaması gerekiyor. İpimizi düzeltiyoruz. İki ipin de aynı şekilde kabarıklığını.